Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle yapılan en kolay çorap patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Ayakta duruşuyla mükemmel, harika bir patik modeli oldu. Böyle renk renk örebilirsiniz. Çok güzel bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi modelimizi ben 37-38 ayak numaraları için yaptım. Diğer ayak numaraları için de sıra sayılarında ve ilmek sayılarında artma eksiltme yaparak uygulayabilirsiniz. Şimdi çorap patiğimizin örülmüş bitmiş hali bakın şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle şuradan lastik örgü kısmından başlıyoruz. Böyle örerek bu kısımda bitiriyoruz ve dikildikten sonra çorap patiğimiz bu şekle geliyor. Çorap patiğimize ben 48 ilmekle başladım. İstediğim uzunlukta bir ters bir düz lastik örgü ördüm. Sonrasında 6 diş haroşa sırası ördüm. 12 ilmek buradan, 12 ilmek buradan kestim ve kalan 24 ilmeğimle 26 diş haroşa sırası ördüm. 26 diş haroşa sırası ördükten sonra 24 ilmeğimi diğer renk ipime geçerek her ön sırada bir buradan bir buradan eksilterek 10 ilmeğe düşürdüm. Sonrasında 10 ilmeğimi bir bu taraftan bir bu taraftan artma yaparak 24'e çıkardım. Yine diğer rengime geçerek 26 diş haroşa sırası ördüm. Burada yaptığım işlemi aynısını yine burada devam ettirdim. Şimdi sizlere ölçü olarak vermek istiyorum. Şöyle tam boyunu ölçeceğim. Şöyle metremle 47 santim uzunluğunda. Bir de lastik örgü kısmının ölçüsünü vereyim. Bu lastik örgü kısmını istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. 11 santim. Şöyle şu genişlik olarak şu kısmının ölçüsünü vereyim. 10 santim. Modelimiz bu şekilde. İki renk ip kullandım. Bakın böyle. 3 milimetre şiş kullandım. İpim patiklik ip. Bu ipim de bebe yünü. Makasım var ve iğnem var dikiş için. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimizin yapımına şu lastik örgü kısmından başlayacağız. Ve şişimi elime aldım. İpi boynuma attım. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu şekilde 48 tane ilmek atalım. Evet, 48 ilmek atarak örgüme başlayacağım. Eğer daha büyük ayak numaraları için ya da daha küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz ilmekleri hep 4'ün katı şeklinde atın. Şimdi daha büyük yapacaksak 4 ilmek ekleyin. Daha küçük yapacaksanız 4 ilmek eksilterek o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen burası örgümün ters yüzü. Lastik örgüme başlayacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak örüyorum. Bir sonrakine ilmeğimi arkaya attım. Şöyle düz olarak örüyorum. Sıradakini ilmeğimi bakın şişime aldım. İpi üzerine attım. Ters olarak ördüm. Sonrasında diğer ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Bakın. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Böyle bir düz bir ters olarak sırayı tamamlayalım. Evet, en son iki ilmeğim kaldı. Onların ikisini de düz olarak ördüm. Ve örgünün ön yüzüne geçtim. Burası örgümüzün ön yüzü. Bakın alt kısmı böyle çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Şimdi burada da ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve sonrasında ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Bakın ilmeğim ters görünüyor. Ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Yine burada bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Bakın böyle düzler, tersler ortaya çıkmış oldu. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. İstediğiniz şekilde renk geçişlerini de yapabilirsiniz. İsterseniz düz renkte örebilirsiniz. Bu şekilde lastik örgü kısmını örelim.
Evet, patiğimizin bakın şu lastik örgü kısmını tamamladık. Burayı istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Size kalmış, ne kadar uzun istiyorsanız. Bakın şöyle, şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle kıvırmak istemezseniz yarı yarıya örebilirsiniz. Bu şekilde ben kıvırdım. Böyle bakın. Şimdi burada haroşa örgümüze geçeceğiz. Şu an örgümüzün ters yüzündeyiz. Artık lastik örgü kısmını bırakıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Önde ve arkada haroşa örgüyü oluşturacağız. Şu an örgünün ters yüzündeyim. Böyle tüm ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yine burada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ve haroşa örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Bakın şöyle bir diş haroşa sırası oluşturduk. Burası örgümüzün ön yüzü. Şu kısmını yapıyoruz patiğimizin. Böyle 5 diş haroşa sırası örelim. 6.'yı birlikte öreceğiz. Evet, bakın böyle toplam 1 2 3 4 5 5 diş haroşa sırası ördük. Yine aynı şekilde 48 ilmeğimiz var. Şimdi buradan 12 tane ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters olarak ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. Bu şekilde toplam 12 tane ilmek keselim. Evet, 12 ilmeğimizi bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi diğer ilmeklerimizi yine ters olarak örelim. Yani haroşa örgü yapacağız. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın sıra sonuna kadar ördük. Şimdi örgünün arka yüzünde de bu taraftan 12 tane ilmeğimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde 2 2 örelim. 1 2 3 4 5 12'ye tamamlayalım. Evet, şimdi 12 ilmek de bu taraftan kestik. 12 ilmek bu taraftan kesmiştik. Ortada 24 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın böyle. Şimdi bu 24 ilmeğimizi örerek devam edelim. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Yine ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümüzün şu an ön yüzündeyiz. Bakın böyle. Ortada 24 tane ilmeğimiz var. 24 tane ilmeğimizle toplamda 26 diş haroşa sırası öreceğiz. Hiç artma, eksiltme yapmadan bu şekilde bakın birinci sıramızı örüyoruz şu an. Bu şekilde toplam 26 diş haroşa sırası örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, sıralarımı tamamladım ben. 24 ilmekle örmeye başladığımızdan itibaren toplam 26 diş haroşa sırası ördüm ben. Şimdi örgünün şöyle arka yüzüne geçiyoruz ve arka yüzünde renk geçişi yapacağız. Diğer rengimizi bakın böyle ebruli ipimizi, renkli ipimizi bağlıyoruz. Şöyle. Sonrasında diğer ipimizi keseceğiz. Şimdilik bu ipimizi kenara alıyoruz. Örgünün şu an arka yüzündeyiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Böyle ilmekleri yine ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Renk geçişini yaptık. Şimdi burada dikkat edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği bakın şişime aldım. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında devam ediyorum tek tek örmeye. Son 3 ilmek kalana kadar böyle ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Yine haroşa örgümüzü uyguluyoruz. Bir ilmek baştan eksiltmiş olduk. Şimdi bir ilmek de sondan eksilteceğiz. 3 ilmeğim kaldı bakın. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. En son ilmeği her zaman düz olarak örüyoruz. Onu da ördüm. 24 ilmeğim vardı. Bir bu kenardan, bir bu kenardan eksilttim ve 22 ilmeğe düştü. Şimdi örgünün arka yüzünde yine ilmekleri ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, şimdi yine örgünün ön yüzüne geldik. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer bakın sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve tek tek örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar. Her ön sırada bu işlemi uygulayacağız. Her ön sırada 2 ilmeğimizi eksiltmiş olacağız. Bir önceki sırada 22 olan ilmek sayımız bu sıramızda 20'ye düşecek. Sondan 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters olarak ördüm. En sonuncuyu yine düz olarak ördüm. Evet, şimdi bakın böyle 20 ilmeğe düşmüş oldu. Her ön sırada bir buradan bir bu kenardan eksilterek ilerleyelim ve ilmeklerimizi 2 azaltarak 10 ilmek olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, bakın bu şekilde 10 tane ilmeğim kalana kadar aynı şekilde devam ettim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada örmüş olduk. 7 diş haroşa sırası. Böyle eksiltme yaparak. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. Şimdi artma yaparak ilerleyeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında şişime şöyle bir ilmek atıyorum. Ve sonrasında devam ediyorum örmeye. Bundan sonra da bir bu tarafta bir sonda ilmek böyle şişimizi atarak arttırmış olacağız. 10 olan ilmek sayımız şu an 12'ye çıkmış oldu. Örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmadan ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. İlmek sayımız 24'e çıkana kadar her ön sırada bu şekilde artma yapacağız. Şimdi yine örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında bir ilmek atıyorum ve örmeye devam ediyorum. Sona geldim. Yine şöyle bir ilmek attım şişime. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Böyle ilmeklerimizi arttıra arttıra her ön sırada bir bu taraftan bir bu taraftan ilmek arttıralım ve 24'e çıkartalım. Evet, bakın bu şekilde her ön sırada bir bu taraftan bir bu taraftan ilmek arttırarak 24 ilmeğe çıkarmış olduk. Yine aynı ilmek sayımızı elde ettik. Şimdi şöyle örgünün arka yüzünde mavi rengimizi bağlayacağız. Ve artık bundan sonra bu rengimizle devam edeceğiz. Şöyle diğer rengimizi keselim. Şimdi bu rengimize geçelim. Ve yine ilmekleri önde ve arkada ters olarak örelim. Yine toplam 26 diş haroşa sırası örelim. Böyle ilmeklerimizi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. Renk geçişimizi sağladık. İlk ilmeği örmeden aldım ve diğerlerini örerek devam ediyorum. Ve bir diş haroşa sırasını bakın bu şekilde oluşturmaya başladık.
Böyle 26 diş haroşa sırası örelim. Evet, yine mavi renkli ipimizle 26 diş haroşa sırası ördük. Bakın şöyle çorap patiğimizi bitirmek üzereyiz. 26 diş haroşa sırası ördük. Sonrasında örgünün arka yüzüne geçelim. Yine renk geçişi yapacağız. Şöyle diğer rengimizi bağlayalım. Mavi ipimizi keselim. Artık onunla örmeyeceğiz. Şimdi bu ipimize geçelim. Şurada yapmış olduğumuz şu işlemin aynısını burada tekrar yapalım. Yani şu kısmını şurada yine aynısını tekrar edeceğiz. Şimdi bu kısmını yine burada örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın bu şekilde patik çorabımızın sıralarını tamamlamış olduk. Şu kısmın aynısını yine bu kısma da bakın böyle örmüş olduk. Şimdi elimizde 24 tane ilmeğimiz var. Örgünün ön yüzündeyiz. Burada 24 ilmek olana kadar şöyle arttırdık. Şurada 10 ilmeğimiz kalana kadar eksilttik. Sonra 24 ilmek olana kadar arttırdık. Şimdi örgünün ön yüzünde ilmeklerimi şöyle kapatıyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle tüm ilmeklerimizi böyle kapatarak ilerleyelim. Evet, en son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 kez ördüm. İpimi burada kestim. Ve böylece çorap patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın böyle. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, patiğimizin dikimine geçelim. Şimdi burası patiğimizin ön tarafı, yani düz tarafı. Şöyle tersinden bakın şöyle dikmeye başlayalım. Burası bakın şöyle ters tarafı. Öncelikle şuradan başlayalım dikmeye. İpimin ucunu düğümledim ve dikmeye başlıyorum. Bakın şöyle şu iç taraftaki ilmeklerin tek kanatlarına batıyorum. Şu şekilde değil, şöyle alıyorum. Böyle dikerek ilerleyelim. Şöyle şu kısma kadar dikelim. Evet, bakın şimdi şu kısımdan başladık. Şöyle şu kısma kadar diktik. Bakın şöyle. Şimdi bakın burası topuk kısmı olacak. Şöyle ikiye katlayalım. Şu iki kısmı birbirine dikelim. Şöyle uç kısımlarına dikkat edelim. Böyle yine şu son kısma kadar dikelim. Burada ipimizi kopartabiliriz artık. Böyle burada ipimizi düğümleyerek kopartalım. Şimdi aynı şekilde yine bu taraftan başlayalım. Böyle dikelim. Şu kısma gelelim. Böyle birleştirelim. Şimdi şuradan başlayalım dikmeye. Evet, bakın buradan başladım. Yine böyle bu tarafa kadar diktim. Yine burası topuk kısmı. Şu kısmı şöyle. Bakın böyle birleştiriyorum. Ve buradan şöyle bu tarafa doğru dikmek için geçiyorum. Böyle
böyle yine şu kısma kadar dikelim ve ipimizi kopartalım düğümleyip. Evet, bu kısmında bakın böyle dikişini tamamladım. Böyle topuğumuzu oluşturmuş olduk. Şurası da parmak uçlarının olduğu kısım. Şimdi şöyle bakın böyle ikiye katlıyoruz. Şu kısımlarını dikeceğiz. Sonrasında şöyle yukarıya doğru dikeceğiz. İster bu taraftan ister bu taraftan başlayabilirsiniz dikmek için. Şöyle başlayalım. Dediğim gibi şu kısımlarını şöyle dikelim. Sonra bu kısmını dikelim. Şöyle bakın. Sonrasında yukarıya doğru dikeceğiz ve çorap patiğimizin dikişini bitirmiş olacağız. Evet, dikimini tamamladım. Düz tarafını çevirdim. Bakın çorap patiğimizin böyle bitmiş hali bu şekilde. Şöyle. Modelimiz bu şekilde. Ayakta duruşu da bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı, görüşlerinizi her zaman bekliyorum.